Şimdi arkadaşlar, bir de bana çok sık sorulan sorulardan birisi. Hemen şuraya o soruyu yazayım. Bakın. Ne soruyorlar? İrlanda formu neden gerekli? Arkadaşlar, İrlanda formu neden gerekli? Bununla ilgili YouTube'un metnini okuyalım. Evet. Buradan itibaren video oluşturuyorum. İrlanda formu neden gerekli? Arkadaşlar, basitçe bir anlatayım. Bazı arkadaşlarımız videolarımızı izlediği zaman bunu da buradan anlasın. Ben şimdi sayfayı değiştiriyorum. Bakın arkadaşlar. İrlanda formu neden gerekli? Gördünüz mü? Arkadaşlar, olay şu. Bakın. Burada anlatacağım YouTube'un kendi özür diliyorum. AdSense'in kendi ifadesi. Benim uydurduğum bir şey değil. Bunu okuyayım. Ondan sonra gene sohbete devam edelim. Çünkü bize çok sorulan sorulardan birisi de bu. Ben de metni olarak aldım. Nereden aldım? AdSense'in kendinden aldım arkadaşlar. Şimdi ne diyor? Bir bakalım. Bu formu doldurmam neden isteniyor? Bakın. İrlanda vergi formu doldurmam neden isteniyor? Google ürünleri üzerinden para kazandığınız, vergi bilgilerinizi gerektiren Google hizmetleri satın aldığınız, İrlanda, Singapur veya Amerika'daki Google kuruluşları üzerinden ödeme aldığınız için vergi bilgilerinizi göndermeniz gerekiyor. Yani bizim Google'dan, AdSense'den, Google şirketinin kendi yapısından para kazandığımız sürece bu vergi sisteminin formunu doldurmamız gerekiyor. Geçerli vergi bilgilerinizi göndermeniz gerekiyor. Google'un size yapılan ödemelerden vergi kesintisi yapması gerektiğinde doğru stopaj oranının uygulanmasını ve ödemeleri zamanda yapılmasını sağlıyor. Yani diyor ki eğer siz anlaşmalı bir ülkede yaşıyorsanız biz vergiyi stopaj oranında keseceğiz veya da anlaşma metni kadar keseceğiz. Değilse biz vergi keseceğiz. Çok bir vergi kesecekler. %30'a yakın bir vergi keserler. Kazancımızın %30'u gider. Stopaj oranı düşürülebilir mi? Şimdi bir de buna bakalım. Stopaj oranı Google'un vergi bilgilerinin doğrultusunda belirlediği unsurlara göre hesaplanır. Bulunduğunuz ülke, bölge, Google ürünleri üzerinden para kazandığınız ülke, bölge arasında vergi anlaşması varsa stopaj oranı düşürülebilir. Bu formu doldurmazsam ne olur? Alacağınız ödeme daha yüksek bir stopaj oranına tabi tutulur. Yani 30 lira kazanacağınıza 10 lira kazanırsınız. 300 lira kazanacağınıza 200 lira kazanırsınız. 150 lira kazanırsınız. Evet. Devam ediyoruz. Hemen burayı da bitirdikten sonra sohbetimize devam edeceğiz. Bu arada siz yazışmaya devam edin. Ben yapacağım. Adını siz söyleyin. Okuyacağım. Şimdi vergi bilgilerimin durumu nedir? Arkadaşlar, İrlanda formunu doldurduktan sonra inceleniyor kısmı çıkıyor. Gönderdiğiniz vergi bilgileri inceleniyor. Vergi bilgileriniz veya kimlik bilgilerinizi doğrulamak için ek belgeler gerekirse size e-postayla bildirilir. İşlem gerekli uyarısı varsa kimliğinizi veya daha önce gönderdiğiniz bilgilerin doğruluğu onaylamak için daha fazla vergi bilgisine ihtiyacımız var. Kabul edildi uyarısı varsa vergi bilgileriniz gönderildi, incelendi ve kabul edildi anlamındadır. Bir de reddedildi uyarısı gelir. O da yüklediğiniz belge şu an şu nedenlerden dolayı reddedilmiş olabilir diye açıklama getiriyor. İşte bulanıktır, belirsizdir, kabul edilmeyen bir dosya türü veya süresi dolmuştur. Sayfalar veya bilgiler eksik olabilir. Bilgileriniz reddedilirse Google Ödeme Merkezi e-posta üzerinden bildirim alırsınız. Yüklediğiniz belgelerin net, güncel ve eksiksiz olduğundan emin olun deniyor. Yani bu şekilde bir kural var. Daha sonra
Vergi bilgilerimi göndermek için hangi belgeleri hazırlamam gerekiyor? Arkadaşlar, şimdi hangi ülkede vergi mükellefi olduğunuzu gösteren bir belge, örneğin mükellefiyet belgesi göndermeniz gerekir. Hangi ülkede vergi mükellefi olduğunuzu gösteren belgelere örnekler: 1. En yeni tarihli vergi mükellefiyet belgesi. 2. Vergi muafiyeti mektubu. 3. Vergi levhası. 4. Vergi mükellefiyeti belgelerinin geçerli olması genellikle şu koşullara bağlıdır. Belge yerel vergi kurumu tarafından onaylanmış olmalıdır. Vergi anlaşması ile ilgili haklardan yararlanabilmeniz için ilgili ülkede vergi mükellefiyeti olduğunuzu belirten bir belge olmalıdır. Vergi mükellefiyeti belgesinin geçerlilik süresi belirtilmiş olmalıdır. İrlanda ve Singapur'da vergi mükellefiyetini kanıtlamak için belirli belgeler kullanılır. İrlanda'da kuruluşlar için vergi mükellefiyet belgesi, şahıslar için belgenin verildiği ülkede vergi mükellefiyeti olduğunuzu gösteren yerel bir adresin yer aldığı devlet tarafından verilmiş ve süresi dolmamış resmi kimlik kartı, vergi mükellefiyeti kimlik kartı, vergi mükellefiyeti belgesi. Singapur için kuruluşlar ve şahıslar için yerel yönetimden tarafından düzenlenmiş vergi mükellefiyet belgesi. Bunu e-devlet üzerinden e-devlet şifremizden interaktif vergi dairesine girerek vergi levhası levha oluşturup vergi mükellefiyet belgesi de oluşturabiliyoruz arkadaşlar. Kedilerin abisi hoş geldiniz. Evet, hoş geldiniz demediğim var mı bilmiyorum. Ben buradan uzaktan bakıyorum. Ağzım yüzüm yamuluyor. Şimdi son açıklaması da şu. Vergi mükellefiyeti olunan ülke nedir? Arkadaşlar, işletme veya şahıs vergi mükellefiyeti olduğu bölgede vergi ödemekle yükümlüdür. Biz Türkiye'de yaşıyoruz. Türkiye'de ödemekle yükümlüyüz. İkamet ettiğiniz ülke mükellefiyeti olduğunuz ülkeden farklı olabilir. Durumunuzu belirtmek için vergi danışmanınızla görüşün deniyor. Yani biz Türkiye'nin dışında yaşıyorsak, orada bir şeyimiz varsa orayı değiştirmemiz lazım. Vergi mükellefiyeti olunan ülke belgesini neden istiyoruz? Vergi mükellefiyeti olduğunuz ülkeyi gösteren belge size yapılacak ödemelerle ilgili olarak stopaj yükümlülüğümüzü belirleyebilmemiz için gereklidir diyor. Yani bu belgeleri size stopaj oranını belirlemek için istiyorlar. Ya tam stopaj yapacaklar ya da size indirimli bir işlem tesis edecekler. Bunu anlatmaya çalışıyorlar. Durum bu. O yüzden arkadaşlar bize sık sorulardan birisi de buydu. İrlanda vergi formunu doldurmak zorunda mıyım? Bizden neden istiyorlar? İşte bu sebeplerden istiyorlar arkadaşlar. Şöyle diyelim, işte bu sebepten istiyorlar. Bu sebepleri okuyup veya anlayıp ona göre doldurun arkadaşlar. Evet. Şimdi arkadaşlar sohbetimize devam edelim.